Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün Hipokrat TV'de sizlerle kortizon konusunu konuşacağız. Kortizon enteresan bir hormon. Bunu şu an hastalarımız duyduğu zaman bile irkilmekte. Biz de hastalarımıza kortizon lafını geçirdiğimizde aman hocam bana ne olur kortizon yazmayın. Kortizon yazacaksanız ben gelmek istemiyorum. Kortizon kullanmak istemiyorum. Daha önce 10 yıl önce kortizon iğneleri yapıldı 2-3 tane. O zamandan beri ben kilolarımı hala veremiyorum gibi şikayetler olmakta. Kortizon iki ucu keskin bir bıçak. Onun için kortizonla ilgili biz hekimler olarak tabii isteyerek, severek yazmıyoruz bu ilacı. Faydası zararından daha fazla olduğu zaman, yani faydası çok fazla olduğu zaman kullanıyoruz. İnanın bazen öyle faydaları var ki hayat kurtarıcıdır. İnsanı ölümden kurtarabilir. Kısa süreli kullanıldığı zaman da hastaların sandığı kadar yan tesiri olan bir ilaç değildir. Bazı kurallara dikkat ederek. Kortizon normalde böbrek üstü bezimizde vardır. Böbrek üstü bezinden salgılanır. Beyinden kontrol edilir. Hipofiz dediğimiz organdan kontrol edilir. Günlük belli bir salınım miktarı vardır. Fakat stres, heyecan, tansiyon düşmesi gibi veya şeker düşmesi gibi sıkıntılı durumlarda bu salgılanan kortizon normalin 20 katına kadar yükselebilir. Vücuttan salgılanan kortizona kortizol diyoruz. Dışarıdan bizim kullandığımız ilaca da kortizon diyoruz. Aslında ikisi de aynı şeyi ifade etmekte. Vücuttan salgılanan kortizol veya hidrokortizon genelde piyasada az bulunmakta. Biz bunun yerine prednizonu tercih etmekteyiz. Prednizon var. Bu da piyasada birkaç ilaç delta-kortil, ultralan adı altında 5-20 mg'lık dozlar şeklinde bulunmaktadır. Peki biz kortizonu ne zaman, hangi hastalıklarda kullanıyoruz? Özellikle acil durumlarda kullanıyoruz. Kaşıntılı durumlar, acil nefes darlığı olduğu zaman veya anafilaktik şok durumlarında hastada hayat kurtarıcı olabiliyor. Ve bunlarda yüksek doz kullanıyoruz. 1-2 gün kadar yüksek doz kullanıyoruz. Bu 1-2 gün kullanmanın hastaya bir yan tesiri olmaz. Kilo aldırmaz. Şekeri, eğer hastanın şekeri varsa anlık çıkarır, daha sonra düşer ama anlık 1-2 gün, 3 gün kullandığımız kortizon hastanın hayati fonksiyonlarını yerine getirebilir. Alerji, egzama, astım durumlarında acil kullanıyoruz. Bunun dışında en çok kortizonun kullanıldığı durum romatolojik hastalıklardır. Yani iltihaplı romatizmalardır. En çok da romatologlar kullanmaktadır bu ilacı. Fakat bu ilacı verirken gene hastalar kortizon alacaksam vermeyin demektedirler. Halbuki kortizon çabuk ve hızlı etkili bir ilaçtır. Genellikle romatizmal hastalıklarda, yani romatoid artrit, lupus, skleroderma gibi hastalıklarda verdiğimiz zaman da genelde çok uzun süre kullanılmıyor. 1-2 ay kadar kullanılıyor. Çünkü kortizonun yanında esas tedavi edici ilaçlar da başlanıyor. Fakat bu esas tedavi edici ilaçların etkisi 1-2 ay sonra başladığı için kortizonun etkisi çabuk başladığından dolayı önce kortizonla birlikte veriyoruz. Kortizonun etkisi 3 gün 5 gün sonra başladığında hastaların ağrıları rahatlıyor. Bir ay sonra da kortizonu kesmeye çalışıyoruz. Yavaşça azaltarak kesmeye çalışıyoruz ki o zaman esas tedavi edici ilaçların etkisi ortaya çıktığı için uzun süreli ömür boyu kortizon kullanımı genelde çok azdır. %2, %3'ü geçmez. Bu yüzden kortizon tedavisini eğer hekiminiz veriyorsa mutlaka kullanınız. Ayrıca kortizon karaciğer hastalıklarında, böbrek hastalıklarında, kan hastalıklarında, kan hastalıklarının aplastik anemi denilen tipinde, hemolitik anemi denilen tipinde, yüz felcinde, nörolojik hastalıklarda, beyin ödeminde, MS'de, beraberinde cilt ve göz hastalıklarında ve organ nakli sonrası durumlarda da kortizonu kullanmaktayız. Kullanım alanı çok geniş. Kortizonu kullanırken kortizonun yan tesirleri nelerdir ve neler yapmak lazım? Bu çok önemli. Kortizonu eğer çok uzun süreli kullanırsak, yani uzun süreli kullanım ne demek? 3 hafta 1 aydan sonra uzun süreli kullanım ve orta ve yüksek dozda. Orta ve yüksek dozda ne demek? Yani şu şekilde kortizonun vücut böbrek üstü bezinden prednizon üzerinden konuşalım. Salgılanma miktarı günlük 2 ile 4 mg kadardır. Küçük doz dediğimizde 7,5 mg ve altıdır. Yani 5 mg genelde
ve 7,5 mg kullandığımızda yan tesirleri az görüyoruz. 30 mg'a kadar 10-30 mg civarı orta doz, 30 mg'ın üstü yüksek, 80 mg'ın üzeri çok yüksek bir dozdur. Bazen de pulse kortizon, pulse steroid tedavisi yapıyoruz ki hayatı kurtarmak için, örneğin lupus dediğimiz bir hastalığın beyni tutması veya böbreği tutması veya MS denilen hastalığın alevlenmesinde hastaya günde 1000 mg, bakınız biz normalde 5 mg kullanıyoruz, hastaya günde 1000 mg 5 gün serum içerisinde veriyoruz. Daha sonra azaltarak kesmeye çalışabiliyoruz. Yani çok çeşitli uygulamaları var, çok çeşitli dozları var. Bunları kullanırken özellikle 3 haftayı geçen durumlarda dışarıdan kortizonu verdiğimizde böbrek üstü bezimizde bulunan kortizon dışarıdan kortizonu gördüğü için susmaya başlıyor, çalışmıyor, duruyor. Vücuttaki kortizon salınmıyor. Dışarıdan kortizon veriyoruz. Biz dışarıdan verdiğimiz kortizonu birden hızlı bir şekilde kesersek, ki doktor bunu böyle yapmaz, hastalar bu şekilde yapıyor. Bunu kestiğimiz zaman vücuttan kortizon salgılanmaz. Vücuttan kortizon salgılanmadığı zaman da kişinin tansiyonu düşer, halsizlik olur, yorgunluk olur, komaya girer. Addison krizi dediğimiz böbrek üstü bezi yetmezliği krizine girer. Hatta ölümle sonuçlanabilir. Onun için olmazsa olmaz şu: kortizonu kullanırken, özellikle 3 haftayı geçtiğimiz zamanlarda kortizonu kullanırken kesmiyoruz kendiliğinden. Kesmiyoruz. Doktora sorarak, azaltarak kesmeye çalışıyoruz. Kortizon ne yapar? Kullandığımızda şekeri yükseltebilir veya şeker hastası olanların şekerini daha da arttırabilir. İnsülin gerilimi ortaya çıkabilir. Tansiyonu ortaya çıkarabilir. Kemik erimeleri, kemik kırıkları yapabilir. Katarakt yapabilir. Çocuklarda kullanıldığında büyüme, gelişme gerilikleri yapabilir. Onun için kullanırken hekimler bunları verirken yan tesirlerini gayet iyi bilmekte. Hastalar da bunları kullanırken hekimlerin sözüne uyduğu zaman kortizon kullanımında herhangi bir sıkıntı genellikle olmaz. Bu yüzden kortizonu kullanırken şu kısa özeti yapmak istiyorum. Kortizondan korkmayın diyorum hastalara. Kullanmanız gerekiyorsa doktor kontrolünde kortizon kullanacaksınız. Komşunun, eczacının yazıyorsunuz ilacı, hasta eve gidiyor, komşusu diyor ki sana kortizon yazmışlar, ben de kortizonu kullanmıştım, şöyle şiştim böyle şiştim diye. Kortizon öyle şiştim böyle şiştim yapmaz. Çok uzun süreli kullanmadığınız ve bazı diyet kurallarına uymadığınız zaman yapabilir. Onun için kısa süreli olanlarda yapmaz. Bu yüzden komşuyu dinlemeyin diyoruz. Eczacıya gittiğinizde eczaneden alırken eczacı kalfası bu aldığınız ilaç kortizon biliyor musunuz dediğinde hastanın kafası karışır, ilacı kullanmayabilir. Ayrıca internetten girdiğiniz zaman da kortizonun yan tesirleri diye yazdığınızda bir yığın şey çıkar, sanki hepsi size olacakmış gibi anlarsınız ve kullanmayabilirsiniz. Bu yüzden kortizonu doktorunuzla danışarak dozunu azaltıp yükselme yapmanızda fayda var. Kortizon kilo aldırmaz. Kortizon iştahı açar. İştahı açtığı için siz de kortizon kullanırken diyet yapmadığınız için, yani kortizon kullanırken mutlaka tuzsuz yemek lazım. Tuzsuz yemediğiniz zaman, tuzlu yediğiniz zaman iştahınız da açıldığı için kortizon su ve tuz tutar ve ödem olur. Kortizon ödem yaptığı zaman ne yapar kortizon? Özellikle yüzde bir yağlanma yapar. Kuşungoid bir tip yapar genellikle. Yüzde adi de yüzü yapar. Yüz genişler, büyür. Sırtta yağlanma olur. Buffalo hump dediğimiz bir yağlanma tipi olur. Karın yağlanır, şişer, cilt incelir. Karında stria dediğimiz ince çatlaklar meydana gelir. Bu kuşungoid bir görünümdür. Özellikle kontrolsüz kullanımda ve diyet yapmadan olan kullanımlarda ve yüksek doz kortizon kullanımında bunlar meydana gelebilir. Kortizonu genellikle sabahları tek doz alıyoruz. Çünkü normal kortizon salınımı sabah 4'te 5'te pik noktaya varır. Bu yüzden kortizon kullanırken tek doz almakta ve sabah almakta ve tok karnına almakta fayda var. Kortizon kullanırken beraberinde sindirim sistemi şikayetleri olabilir mi? Olabilir mide şikayetleri olabilir, fakat aspirin ve diğer romatizmal ilaçlar kadar bunları görmüyoruz. Bu yüzden kortizon kullanırken kortizonu tok karnına alacağız ve mide koruyucu olarak da
bizim bildiğimiz klasik mide koruyucu ilaçları yani Famodin gibi, Lansor gibi, Nexium gibi, Panto gibi ilaçlar değil de mide mukozasını koruyan ilaçlar, Sukralfat gibi, Antepsin gibi ilaçları kullanmak daha faydalıdır. Çünkü kortizon mide mukozasını koruyan o salgıyı ortadan kaldırarak midede rahatsızlık meydana getirmektedir. Şimdi bu anlattıklarımdan yola çıkarak şunları söylüyoruz. Kortizonu doktor kontrolünde çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Birçok hastalıkta hayat kurtarıcıdır. Kortizon kullanırken özellikle hekimler genellikle 2-3 haftayı geçmemeye çalışırlar. Uzun vadeli kullanımda bazen romatolojik hastalıklarda 6 ay kadar 1 yıl kadar kortizon kullanımı olabilir. Ama doktor bu kortizonu kullanırken kesmeye çalışırken azaltarak gıdım gıdım keser. Yani 80 mg bir kortizon kullanırken haftada 2 mg, 4 mg civarında azalta keser ve en alt doza geldiğinde kesip kesmeyeceğine karar verir. Çünkü en alt doza geldiğinde kişinin tansiyonu düşer, halsizliği bozulur, elektrolit bozukluğu olursa belki kesemeyebilir. %2-3 hastada kortizonu maalesef kesemiyoruz ama kesemediğimiz doz da o kadar ufak bir doz ki yurt dışında kortizonun 1 mg'lı, 2 mg'lı yani prednizolonun 1-2 mg'lıkları vardır. Türkiye'de 5 mg'lığı var. 1-2 mg'lık dozlarla giden hastalar var. Yani dozu indiriyorsunuz bir romatolojik hastada indiriyorsunuz 80 mg'dan 2,5 mg'a iniyorsunuz. 1 mg'a diyor ki hocam benim ağrılarım tutukluğum tekrar yine başladı. O zaman kesemiyorsunuz. 1-2 mg civarında prednizolon kullanıyor. Bu dozda kullanmakta herhangi bir zarar var mı? Kesinlikle hiçbir zarar yoktur. Bugün anlatacağım konu bu kadar. Kortizon konusunda doktorunuza uyun. Doktorunuzun dediklerini dinleyin. Doktorunuza uyarsanız kilo almazsınız. Yan tesirlerini de çok az atlatırsınız. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için sağlıkla, sağlıcakla kalın.